reisinin helikopterinin düşürülmesi, Kirman'da Kasım Süleymani anma törenleri, nükleer fizikçinin ortadan kaldırılması, tüm bu operasyonları İsrail'in parmağı var ama İsrail bir Amerikan desteği olmadan bunları yapamaz. İsrail Amerika ile yapar, İran ise vekil unsurlarıyla cevap veriyor. Çünkü İran, Irak'la savaştan sonra artık hiçbir ülkeyle savaşa girmiyor. Vekil unsurlarıyla, Yemen'de Husilerle, işte Lübnan'da Hizbullah'la, onlarla cevap veriyor. İkisinin konsepti farklı. Burada İsrail bu operasyonu yaptı. İşte coşkulu kutlamalar yaptılar. Başkanlık ofisinden sabahleyin Haniye'nin fotoğrafını paylaştılar. Ama sonra belli ki diğer suç ortağı Amerika'nın da uyarısıyla birlikte sessiz kaldılar. Biraz da şu var, bu olay İran'ın içinde karıştıracak. Yani İsrail dese ki ben vurdum, İsrail tehdit olunca bütünleşir, birleşir ve böylece İran, şu anda İran kendini sorguluyor. İçimizden sızmam var. Şöyle güvenlik zafiyetim Sayın var. İran demişken İran'a gidelim. Enes Canlı'ya veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz Enes Canlı'ya. İran'dan da Anadolu Ajansı muhabiri çok teşekkürler. Tarhan temsilcisi Ahmet Dursun telefon hattımızda. Hem sorularımızı Ahmet Dursun'a yöneltelim hem de son bilgileri alalım. Çünkü İran'da neler konuşuluyor, peş peşe gelen suikastler ve İran'da birçok aslında başlık var. İranlıların tepkileri nasıl, basına nasıl yansıdı? Haniye'nin ölümünün, suikastinin arkasında İsrail net bir şekilde suçlanıyor mu? Bunların hepsini ve daha fazlasını Ahmet Dursun'a soralım. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik de aramızda. Hoş geldiniz Sayın Özçelik diyelim ve Ahmet Dursun'dan alalım son bilgileri İran'dan, Tahran'dan. Evet, Haniye saldırıyla ilgili, yani saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair detaylarla ilgili İran'da resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İlk açıklamada Haniye'nin konusunun isabet aldığı bilgisi verildi. Fakat isabet eden şeyin ne olduğu belirtilmedi. Daha sonra İran medyasında olayla ilgili haberlerde saldırının havadan atılan bir mermi ya da roketle gerçekleştirildiği bilgileri paylaşıldı. Bugün Tahran'da Haniye'nin yardımcısı Ali El-Heyye basın toplantısı düzenledi. O suikastın detaylarını anlattı. El-Heyye Haniye'nin odasına bir roketin isabet ettiğini ve patlama sonucunda da odanın tahrip olduğunu ve bununla birlikte Haniye ve bir korumasının şehit olduğunu açıkladı. Ve bu ilk detaylarla ilgili resmi açıklamaydı. İran'dan şu ana kadar resmi açıklama yapılmadı. Ahmet, hedef alındığı... peki mesela perde arkasında ne anlatılıyor? Mesela şöyle iddialar var. İşte gaziler konutundaydı diyorlar. Bir takım bazıları da diyorlar ki İran'da işte Pehlevi döneminden kalan Sadabat Sarayı'nda oldu olay. Evet. Bir takım böyle şüphe götürecek iddialar var. Bununla ilgili ne söyleniyor? Şöyle, önce İran medyasında, yani gayri resmi medyada bunun gaziler konutunda, Tahran'ın kuzeyinde gaziler konutunda olduğu bilgisi verildi ama daha sonra Haniye'nin konutunun Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan bir yerleşke olduğunu öğrendik. Biz oraya doğru yola çıktık. Olayın gerçekleştiğini tahmin ettiğimiz konutun yakınlarında bölge sakinlerinden bilgi almaya çalıştık. Bazıları saldırının gerçekleştiği, saldırı sabaha karşı 2 sularında gerçekleştiği söylenmişti. Tam bu sıralarda hafif bir patlama sesi duyduklarını söylediler. Yani güçlü değil ama hafif bir patlama sesi duyduklarını söylediler. Bazıları da birkaç gündür o yerleşkeye, o Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan yerleşkeye birkaç gündür yabancı konukların, yani VIP araçların gelip gittiğini söylediler. Yani bunu birkaç kişiden doğruladık. Hocam, o yüzden muhtemelen Ahmet Hocam, çok büyük ihtimalle... Ahmet Dursun, o zaman yani bu saldırının öyle büyük bir çaplı gemiden ya da işte sınır ötesi işte
bir füzeyle yapılma ihtimalini düşürüyor bu söyledikleriniz. Evet. Yok, Drone saldırısı öyle bir- ihtimalini arttırıyor. Doğru mu düşünüyorum? Evet, yani öyle bir ihtimal ben pek yani ihtimal vermiyorum ona. Yani ülke dışından bir füze saldırısı, e, yani bu muhtemelen bir drone saldırısı olabilir. Yani küçük dronlarla İsrail daha önce İran'da bu tür suikastlar yaptı. Tabii Yani bu şöyle, tür saldırılar, yani Ahmet sabotajlar Bey, yaptı dronlarla. eğer ülke dışından atılan bir füze olsa radar izinden, uydu izinden bu tespit edilebilir çok rahatlıkla ve belli bir mesafeyi kat etmesi gerekiyor ki orada kademeli olarak hava savunma sistemleri var. Bu hava savunma sistemlerinin devre dışı kalması ya da etkisiz kalması gerekiyor. O yüzden sizin tespitiniz doğru. Belli ki bir drone ama şu var, şu iddialar da var. Oradaki füze bir Amerikan malı bir füzeydi. O nedenle hep diyorum ki İsrail ve Amerika'nın ortak operasyonu. Tabii bu enkazda füze parçaları çıkınca bunu tespit etmek çok kolay olacak. İran devleti zannediyorum şu ana kadar bunun hangi tip bir füze olduğunu tespit etmiştir. Bu kadar saat geçti. Evet, Yani üzerinden ciddi bir bilgileri zaman vardır geçti. Hala muhtemelen resmi bir ama henüz açıklamanın açıklamadı. olmaması sizce garip değil mi Ahmet Bey? Ya İran'da bu tür durumlar oluyor. Yani biraz geç açıklıyorlar. Ya aslında İran için pek garip değil. Doğru. Yani stratejiyi mi sizce şu anda Yani planlıyorlar? belki tabii sonuçta şimdi İsrail'in Tahran'da Heniye gibi önemli birine suikast düzenlemesi çok büyük bir olay. Basit bir olay değil. Tabii. O yüzden yani İran için çok kötü bir durum bu. Yani detaylarını da bilmiyoruz tabii. Belki çok farklı olaylar oldu. Açıklamaktan şu anda açıklamak istemiyorlar. Ya da tam kendileri de tespit edemedi ne olduğunu. Çünkü hatırlarsanız Fahrizade suikastinde 2020 Şimdi 17 Kasım 27 Kasım 2020'deyiz Fahrizade suikastında. Orada da günlerce sürdü. Yani bu suikastın nasıl olduğu. Önce yapay zeka dediler. Sonra işte uydudan kontrol edilen cihaz dediler. Yani tespit edilememiş olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Saldırı- Bir şey daha. Şimdi İran devlet televizyonunda bu binaya yönelik saldırıyla ilgili bir görüntü de mi çıkmadı? Hiçbir görüntü de mi verilmiyor? Hani oradaki görsel bize yol gösterici olur diye soruyorum. Evet, İran medyasında bununla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Yani saldırının nerede olduğuna dair sadece saldırının Tahran'ın kuzeyinde bir konutta, ikametgahta düzenlendiği söylendi. Ama dediğim gibi bizim bugün gittiğimiz bölge muhtemelen saldırının olduğu bölge. Çünkü oradaki bölge sakinleri Şimdi gittiğimiz bölge yani şu Saadabad Sarayı'na yakın bir yer mi? Hani eski yerleşim yakın, yerlerinin yakın. kuzeyinde lüks bir otelin olduğu bölgedeki yerden bahsediyoruz. Doğru mu anlıyorum? Saadabad Sarayı'na çok yakın, evet. O zaman o bölge Saadabad devlet Sarayı. binalarının en çok olduğu yer. Doğru mu biliyorum? Böyle birçok devlet binasının olduğu ve Yani orada devrim muhafızlarına ait kışla olduğunu gördük. Devrim muhafızlarının kontrolünde. Devrim muhafızlarının orada üniversitesi, İmam Ali Üniversitesi olduğunu gördük. Ya o bölgede bir askeri bölge gibi aslında. Saadabad Sarayı da orada. Orada birkaç tane müze var. Yani durum İran, öyle. Yani İran tabii- devletinin kalbi diyebilir miyiz o bölgeye? Çünkü öyle bir yer diye hatırlıyorum ben. Daha çok Tahran devrim zaten muhafızlarının yani kalbi. Tahran'da olduğu için İran'ın kalbi. Ahmet Bey, bu Yani, arada Hizbullah lideri Nasrallah'ın da Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine gelmek istediği, ancak İran'ın güvenlik gerekçesiyle biz senin güvenliğini sağlayamayız, o nedenle gelme dediği ama Heniye'nin davet edildiği söyleniyor. O konuda bir tartışma ya da bilgi var mı? Onunla ilgili ben bir bilgi görmedim ama yani Nasrallah mesela önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin hayatını kaybetmesinden sonraki törenlere de katılmadı. Yani Nasrallah pek öyle yurt dışına çıkan biri değil zaten.
çok nadiren. İran'a belki çok uzun süre önce gelmişti. Evet, İran bunu kimin Ben yaptığını sanmıyorum düşünüyor efendim? Bu konuda bilginiz var İran mı? tabii İran doğrudan İsrail suçluyor. Peki buna karşı İran'da bir hazırlık hissediyor musunuz? Yani şöyle karşılık veririz, böyle karşılık veririz ya da alarm seviyesi vesaire bir yani olağanüstü durum hissediliyor mu orada? Yani bununla ilgili en üst düzeyde açıklamalar yapıldı. İran lideri Hamenei suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı yani kendilerinin de çok üzüntülü olduğunu, evimizde değerli misafirimizi şehit ettiler, bizi hüzne boğdular dedi. İsrail'den Heniye'nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz dedi. Daha sonra bu saldırıyla İsrail ağır bir cezaya zemin hazırladı dedi. Peki. Ondan sonra İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan aynı şekilde suikastın İran topraklarında işlenmesi dolayısıyla gerekli tedbirlerin yani İsrail'e karşı gerekli cevabın verilmesi gerektiğini belirtti. Pezeşkiyan işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğiz ifadesini kullandı. Bir şey daha Yani soracağım. İran'da şöyle Ahmet Dursun İran'da- bir şey soracağım. Şimdi burada bir istihbarat açığı olduğu ortada. Bu tür olaylardan sonra çok geniş tutuklamalar olur normalde ve bu duyulur. Yani herhangi bir ülkede bu tür bir olay olduğunda arkasından tutuklamalar gelir, gözaltılar gelir. Böyle bir şey var mı? şu anda böyle bir şey yok. Çünkü Yani burası şu anda İran. öyle bir şey İdris. Burada yani, olmaz. duymadık. Şu an medyaya Peki. Olsa da belki o konuda- duyurmayabilirler yani. Hayır, yani belki yansımadı. medyaya yansımamıştır ama işte halk arasında konuşuluyordur. Olur ya. Bir halk arasında da şu anda yani şu anda İran'da bir şok durumu var. O şok durumu kalkmadan farklı konulara pek insanlar girmiyor. Yani şu anda yani bundan sonra aslında şunu da Medya söylemek yayın lazım. akışı nasıl? Yani bu olaya odaklanma var mı yoksa normal yayın akışına devam ediyorlar mı? Yani medyada tabii bu olaya odaklanma var. Odaklanma var ama yayın akışı da devam ediyor. Ama tabii devlet televizyonu bu olaya tabii geniş yer ayırıyor. Yani bu olay çok çok büyük bir olay. Yani İsrail daha önce de İran'da Peki. suikastlar Peki düzenledi. Ahmet Dursun'a Yani bu kadar çok teşekkür ediyoruz Teşekkür katkılarından dolayı. Devam edelim. İsmail Düker'e soralım. Nasıl değerlendiriyorsunuz Haniye'nin suikaste kurban gitmesini? Yani çok belli ki İran artık fiilen işin içine sokulmaya çalışılıyor. İran buna cevap verir mi vermez mi bilmiyorum ama bu olmayacak. Şimdi bir olayı anlatırken ya da değerlendirirken şöyle cümle kurarsınız. Yani işte hani nereden tutsan elinde kalıyor. Böyle olay lime limedir de nereden tutsan elinde kalıyor. Şimdi burada da nereden tutsan eline koluna dolanıyor. Bir ahtapot kolu gibi. O kadar çok başlığı, o kadar çok şeyi var ki, dinamikleri var ki. Kolay bir şey değil olayı özetlemek. Ama ben 2007'ye gideyim. 2007'den bir şey söyleyeyim size. Belki bugünü bize daha net anlatır. NATO eski başkomutanı Wesley Clark. Tarih 2007 ve bir röportaj veriyor 2007. Diyor ki 5 yıl içinde Irak'la başlayan, sonrasında Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan'la devam edip İran'la bitecek bir savaş olacak ve biz bu 7 ülkeyi dağıtacağız diyor. Şimdi Irak 2003, 2007'de yaptı açıklamayı. Libya 2011, Suriye'nin iç savaşının başlaması aynı tarihe denk geliyor. O da 2011. Diğer ülkelerin zaten hali O Arap ortada. Baharı'nı kastetmiş herhalde İsmail Bey. Yani Arap yangınını yani. evet, 5 yıl diyor ya. Hani oradan bahar diyorum. diye, 5, bahar 7, diye 12. yutturup Orta Doğu'yu, Arap coğrafyasını kan gölüne çevirdikleri Evet. bir süreçten söz ediyor. Doğru. Yani bunlar zaten böyle tesadüfen olmuş şeyler değil. Hani şaşırıyoruz. Hayır, şaşırmanın bir anlamı yok, bir gereği de yok. Adamlar zaten söylediler ne yapacaklarını, bu bölgede ne yapacaklarını hepimize dünyanın gözünün içine baka baka ve tane tane anlattılar. İşte 2007 Wesley Clark, NATO'nun eski komutanı. O söylüyor, ben söylemiyorum. Ya da sıradan bir işte ne bileyim birisi değil.
Şimdi buradan baktığınız zaman ya da buradan yakaladığınız zaman olayı, bugün yaşananların, dün yaşananların ve bundan sonra yaşanacak olanların hiçbirisi sürpriz değil.